Sürpriz. Bugün biraz böyle dedim bir sürpriz yapayım arkadaşlarıma. Erkenden geleyim çünkü akşam muhtemelen, açamayacağım. O nedenle, erkenden, hani, hiç yapmamaktansa erken de olsa yapmak istedim. Dedim ki karşılaşsanız bakalım bu kişiyle, eksinizle karşılaştınız ve ne söylemek isterdi size ya da ne söylerdi? Bakacağız şimdi aklından geçenlere, söylemek istediklerine, kalbinden geçenlere bakacağız arkadaşlar. Umarım konuyu beğenmişsinizdir. Bilmiyorum, ben çok severek, bu konuyu, yapacağım şimdi açılımını. Beni sormuşsunuz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Umarım sizler de çok iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi konu harika yazanlar olmuş. Bilmiyorum, yani güzel bir konu bence. Bakalım neler söyleyecek. En azından hani o duygularını, düşüncelerini de ele almak istedim. O zaman ne diyoruz? Zamansız zamana niyetimizi alıyoruz ve hepinizin en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum, diliyorum ve sizlere en gerçek, en doğru bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Niyetim de sizlere her şeyden önce en doğru bilgiyi sizlere aktarmak olacak. Evet, o zaman başlayalım. Ve diyoruz ki önce bir sizinle karşılaştığı zaman bakayım şu enerjisi nasıl olacak, ona da bakalım. Enerjisi nasıl olacak? Karşılaştınız, sizi gördü, siz onu gördünüz ya da işte siz görmediniz ya da o gördü, karşılaştınız ya da konuşacaksınız. Bakalım nasıl bir enerjide olacak görelim. Haydi o zaman başlayalım. Wow. Wow, bayram ediyor. Çok iyi ya. Ve Grady. Wow, ama hala aç gözlü mü? Aç gözlü, yine aç gözlü. Hemen önce bir bunu yorumlayalım. Kartları sonra alacağım. Öyle yapalım. En güzeli. Oraya çünkü başka kartlar koymayı planlıyorum. O yüzden arkadaşlar. Şimdi ilk sizi gördüğünde bir kere kişinin ilk düşüncesi, karşınızdaki kişinin ilk önce ne diyor arkadaşlar? Bir hani sıfırlanma isteği var mı? Var. Mecnun kartıyla başladık. Diyor ki ya, ama aynı zamanda korkuları da anlatıyor. Yani evet, sizinle karşılaşmasın ama şimdi bir heyecan var. Bunun yanı sıra bir de ne var? Korkular da var. Yani bir çekingenlik de var arkadaşlar. Hatta bunu sürekli zamanda da düşündüğünü, işte o huzur, bir türlü huzur bulamadığı korkulardan, düşüncelerden bahsediyor arkadaşlar. Yani aslında ruhunun bu durumdan çok yorulduğunu, bunu düşünmekten çok yorulduğundan bahsediyor. Arkadaşlar burada biraz böyle küçük bir bekleyelim mi? Ezan okunuyor, saygısızlık yapmak istemiyorum. Ne size ne Yaradan'a saygısızlık yapmak istemiyorum. O yüzden kısa bir ara. Siz de dileklerinizi dileyin bu arada. İsteklerinizi, dileklerinizi dileyin. Sohbet edelim arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? Sizler söyleyin, nasılsınız? Ezanı özledik. İşte buradan bu vesileyle de size özlediğiniz ezanı dinletmiş oluyoruz. Az kaldı ablam, az. Stres sarıyor beni. Sarmasın. Her şey güzel olacak. Merak etme. Asıl mutluluk şimdi geliyor. Evet. İftar hazırlığı. Ay, ben daha başlamadım. Saat 5, 6 ama erken, yani bilmiyorum. Ben biraz daha geç başlıyorum sanırım iftar hazırlığına. Maya, uzaklaş. Ben şu Maya'yı çıkarıp geleyim bu arada. Maya, dışarıya. Hadi. Sen dışarı. Ay, yaramazlık yapıyorsun. Olmaz. Tamam.
Kusura bakmayın, Maya da içeriye girmişti, onu çıkardım. Ben vallahi iftar hazırlığını biraz daha geç, 6 gibi başlıyorum. Hani böyle bir de şey istiyorum, sıcak sıcak olsun, hemen böyle sıcak sıcak yensin diye. Bazen tam böyle ezan saati yetişiyor ama olsun. Yani tekrar açalım. Ha, tabii ki Instagram'dan Mina'ya ulaşırsanız arkadaşlar sevinirim. Mina'yı biliyorsunuz, benim teyzemin kızı oluyor kendisi, ama küçük o daha. Hani bazen bazı şeyleri güzel idare edebiliyor mu edemiyor mu onu da bilmiyorum. Yani küçük o da arkadaşlar, reşit bile değil. Yani o bakıyor Instagram'a, randevuları da o alıyor. Yani Mina'yla halledersiniz diye düşünüyorum. Evet. Yani yapıyor, bu beceriyor yani, Mina bu. Cadı Mina. Bizim ailenin en cadısı Mina'dır. Evet. Yani çok meraklı, çok hevesli, çok istedi. Ondan sonra iyi dedim ben de, yani o zaman madem öyle, Instagram'a sen bak. Bakıyor sağ olsun. O bayağı bir yük de almış oldu üstümden. Yapıyor yani ya işte. Ama diyorum ya, küçük, daha küçük. Küçük arkadaşlar, daha yani düşün, 18 bile değil, reşit değil yani. Evet. Evet. O zaman devam edelim. Yani enerjisine baktığımızda arkadaşlar ne dedi bize? Dedi ki bir heyecan var arkadaşlar. Mecnun kartıyla başladık. Yani o hani bir şeyleri zamanında hani çok düşünmüş bu kişi. Ve bazı değerlendiremediği, sonuca varamadığı durumlar var. Bir de size şunu söylüyor. Yani diyor, sizin de onu yanılttığınızdan bahsediyor. Yani değerlendiremediği ya da işte gelgitler mi oluyor? Ne oluyor? Hani bir şeyleri, sizinle ilgili bir takım bilgileri alamamış olabilir. O nedenle de hani sizin ona ne diyeceğinizi, ne hissedeceğinizi ya da ne söyleyeceğinizi tam olarak kestiremiyor olabilir, ama neyden korkuyor biliyor musunuz? Öfkeden korkuyor. Yani sizin ona karşı bir öfkeniz olabilir, hani siz öfke duyabileceğinizi ya da işte kızgınlıklarınızın olabileceğinden bahsediyor. O nedenle korkusu var mıymış? Varmış arkadaşlar. Hatta her uykuya geçtiğinde, o uykuya dalma sırasında, uykuya geçme esnasında arkadaşlar, yani sürekli aklına geldiğini, sürekli işte sizi düşündüğünden de bahsediyor, ama korkular var bunun yanında tabii ki. Ama ne diyor? Favor nedir? Lütuftur. Hatta şey der, yani kaderden bahseder arkadaşlar, ki merkezdeki kart kader. Yani bir şekilde kaderi anlatır bize. Çizilmiş bir kadere inanılması gerektiğini, yaşadığınız her neyse durum, bu kişiyle, o da diyor ki bunun bir sebebi var. Yani bunları durup dururken yaşamıyoruz. Bunun bir sebebi olduğunu, bir bağlantısı olduğunu, aslında onun için biraz da sanki o yolları açan bir aydınlanmaya doğru götürüyor çünkü kişiyi. Yani sanki burada öğrenmesi gereken durumlar işte var ve kişinin birazcık bu durumlardan ders alması gerekiyor olabilir. Ve bunun yanı sıra da burada neyi görüyoruz? Kişinin tabii ki yine neyi verdi? Biraz size karşı hani yani kişinin kendi yapısı, hani o aç gözlü diyoruz ya arkadaşlar, tamahkar diyoruz ya, sizin kıymetinizi bilmediğinden bahsediyor. Net. Sizin kıymetinizi bilmemiş. Yani zamanında burada bir pişmanlık enerjisi var. Nasıl bir enerjiyle geliyor? Bir kere pişmanlık enerjisi var. Korku var. Ay, sizi kendisi için bir lütuf olarak görüyor zaten. Ama bunun yanı sıra da pişmanlık enerjisi çok ağır bir şekilde veriyor arkadaşlar. Çünkü sizi gördüğü anda işte sizin kıymetinizi bilmediğini, gözünün hep daha fazlasında olduğunu, yani hep bir arayışta olduğunu, aslında elinde en iyisi varken, en güzeli varken,
Yani, o hep başka arayışlar içerisine girmiş olabilir. Sizin kıymetinizi bilmediğini, o nedenle de, işte, hani, diyoruz ya ilahi adalet, ilahi adalet. Burada da neyi diyor? O da diyor ki, yani, mutsuz oldum. Yani, mutsuzluğun daim olduğunu ve hiçbir şekilde, hani, o mutluluğu elde edemediğini, aslında sen bana yeterken diyor, ben hep daha fazlasını, daha başkalarını da aramış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani, aslında sizinle mutlu olmak varken, şükretmek varken bunu yapmadığını, işte, bunun da bir pişmanlığı var arkadaşlar ve o enerjide gelecek. Yani, sizi gördüğü anda, işte, "Tüh!" dediği anda, "Ah, ben ne yaptım? Şimdiki aklım olsaydı." dediği bir enerjiden bahsediyor. Haydi devam edelim o zaman. Bakalım enerjisi güzel aslında. Biraz daha anlatsın bize, değil mi? Bu yetmez. Öyle enerjisini aldık. Devam edelim. Bir de şunlardan alacağım. Buraya biraz bu kartlardan da alalım. Bakalım nasıl bir bilgi verecek. Deniz atı geldi, deve geldi, ay fare geldi. Ondan sonra torch, bow, Douglas, up demiş. At nalı geldi. Ay, 2 tane birden çektim olsun. Dagger, box. Box'tan sonra bir tane daha alacağım. Neymiş? Money pet. Şöyle yapıyorum ki yazılar görünsün. Şimdi kartlarımızı da alalım ve devam edelim. Bakalım ne diyecek. Ay uçuyor kartlar. Ay, 2 gündür elimde kart durmuyor farkındaysanız. Ay 2 tane birden düştü. Şimdi her ikinin altına birer tane alacağım, tamam mı? Olayı anlayalım. Şuna tek alacağım. Şu ikisini ayrı alacağım. O ikisi bir düştü çünkü. Ay yok, bu ikisi bir düştü. Böyle tamam. Şöyle tek alınacak. Buna 3 tane. Şimdi bunları destekleyelim. Minik kartlarla destekleyelim. Gelin. Buna 5. Tamam. Almak istediğim aldım. Bir de şundan birer tane alalım. Yine adalet dedik. Sonuç olarak da son kartımız adaletle bitti. O da bir şeylerin farkında ya. Bakalım en baskın duyguda mühür olarak atalım, onun en baskın duygusu, düşüncesi ne olacak? Nerede bir kaos tabii canım. Adalet yani. Dursun. Kaos dursun. Haydi bakalım. Hazırsanız ben hazırım. Arkadaşlar ilk önce neyle? Deniz atıyla başladık. O bize neyi anlatıyordu? Aile sorunlarını anlatıyordu. Ya da aranıza hani aileyle ilgili konular girmiş olabilir. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Deniz atı nedir? Yani erkektir, değil mi? Deniz atı bir erkek olmasına rağmen dişinin yumurtalarını yumurtadan çıkana kesesinde taşıyor. Kendi karın kesesinde taşıyor. Yani burada bazı sorunları anlatıyor. Kendini bu ilişkide olabilir baskı altında kalmaktan bahsediyor çünkü. Yani ailesi tarafından baskı altında hissedilmiş de olabilir ya da aileyle ilgili konularda bir baskıdan
söz ediyor olabilir. Sonuçta kolektif bir açılım arkadaşlar. O yüzden siz zaten sizinle ilgili bu işin neresinde olduğunu zaten biliyorsunuz, anlayacaksınızdır. Ama dediğim gibi birinci kartımız daha aile sorunlarıyla başladı. İşte bu çocukla ilgili sorunlar da olabilir ya da çocuk doğurmakla ilgili sorunlar olabilir. Anlatabildim mi? İşte çocuk yapmakla ilgili sorunlar olabilir ya da bir çocuk sorunu olabilir gibi 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 durumlar. Ama tabii ailenin etkisi ya da aile kurmakla ilgili bir takım durumlardan bahsediyor. Şimdi burada eee, onun yanına da deveyi atması, bu nedir? Hani yük olarak görmüş bunu arkadaşlar kişi kendisine. Burada bir yükten bahsediyor çünkü. Zorluklardan bahsediyor. Evet. Ağır gelen durumlar ya aile baskısı olabilir. Yine aile diyorum. Aileyle ilgili bir takım durumlar kişi üzerinde büyük baskı yapmış olabilir. Hani o devenin hörgücü nasıl? Hani deve ne yapar? O hörgücü, üst sırtındaki yükün e, büyük bir yük olduğundan bahsediyor. Bakın şimdi orada bir deve görüyorsunuz. Hani üstünde ağır yükler var. Sıcak güneşin altında kumlu çölü böyle yavaş yavaş geçmeye çalışıyor ama yine de başını dik tutuyor, değil mi? Yani ve dinlenmek istiyor. Yani bu nedir? Deve zorlukları ve engeller olduğunu anlatıyor bize ve kendisini bir yük altında hissettiğini anlatıyor. Yalnız şimdi burada neden bu kartı verdi biliyor musunuz? Burada diyor ki artık bunlarla yüzleşmede ısrarcı olmaktan bahsediyor. Yani ısrarcı olarak bu sorunların çözüleceğinden bahsediyor. Evet, çok zaman bunları düşünebilmek için zamana kendine o zamanı ayırmış muhtemelen bu kişi. Çünkü burada söylediği evet, yani ben bunu sizi belki ya da sizinle olan bu ilişkiyi kendisine bir yük olarak görmüş olabilir. Maalesef. Ya da işte aile baskısı çok fazla yük oluşturmuş olabilir. Ya da işte o konular, dediğim gibi o aileyle ilgili burada o detaylı durumunuz her neyse kişinin üzerinde baskı yaratan konu bu olmuş olabilir. Tabii burada şimdi size söylediklerinden bir tanesi de yani insanların da size karşı olmuş olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Evet. Yani sizin aleyhinizde konuşmalar yapılmış olabilir. Sizin aleyhinizde ya da bilen ya da o paylaştığı birileri varsa ya da sizi tanıyan bilen birileri varsa maalesef ki işte fareler çokmuş etrafınızda. Onu söyleyeyim size. Ee, kötü olmakla suçlanmış olabilirsiniz. Evet, kötü olmakla suçlanmış olabilirsiniz ya da işte hani öbür taraf hani yüceltilerek sizi böyle aşağılara doğru e, göstermelik konuşmalar mı diyeyim artık. Yani onda o bilinci uyandırmak için yapılmış sahte konuşmalar gerçekleşmiş olabilir ama dediğim gibi size karşı maalesef burada insanların size karşı olduğunu söylüyor. Yani farelerden bahsediyor arkadaşlar maalesef. Yani kişiyle böyle konuşmalar yapılmış olabilir. Ondan sonra hatta onu böyle bir uyanışa geçirmeye çalışmış olabilirler. Hani uyanış derken hani aydınlatmaya çalışıyorlar güya arkadaşlar ama burada maalesef şunu söylemek istiyorum. Yine spiritüel bir takım durumları verdi. Evet, arkasından çevrilen, diyorum ya, var bir şeylerin kendisi de diyor ki yani bana bir şey oldu. Hani ben de anlam veremiyorum. Hani bir şeyler var. Etkisini hissettiğim, çünkü bir anda bir şeylerin değişmiş olabileceğinin o da farkında. Hani gayet e, farklı düşünürken bir anda düşüncelerinin size karşı tam tersinin olması onu da şüphelendiren durumlar içerisinde olduğunu söylüyor ama bir yandan da sizi çok takdir ediyor arkadaşlar. Sizin çok beğenilen bir insan olduğunuzu söylüyor. Takdir edilen bir insan olduğunu söylüyor. Bir yandan da sizinle ilgili arkadaşlar ne gelmiş? Şöyle bir durum yine söz konusu. Yine arkadaşlardan bahsediyor. Arkadaşlar, eğer ortak arkadaşınız varsa, tamam mı? Dost değil, onu söylemek istiyorum.
Yani dost olarak, yaklaşmamış olabilir bu ilişkiye ki kişi de bunun farkında. Hatta burada, kolektif bir açılım ama bazılarında, hani, sizinle ilgilenmiş dahi olabilir ya da kıskançlık var çünkü bu arkadaşlar tarafından bir kıskançlık ya da bu kişi kıskanılıyor olabilir arkadaşlarıyla. Hatta böyle çok sıkı fıkı gördüğü arkadaşları olabilir. İşte, aynı zamanda bazı konularda sizin kısıtlamalarınız olmuş olabilir bu kişiye. Mesela örnek veriyorum, hani, arkadaşlarıyla bir yere gidip eğlenme isteği varken, hani, siz bu konuda, hani, hayır demiş olabilirsiniz. O da bu durumu, şey yapıyor, yani, baskı olarak görüyor sizin tarafınızdan ya da kısıtlanma olarak gördüğü durumlardan bahsediyor. Sizin ama ona karşı, sadakat gösterdiğinizi de söylüyor ama yer yer bu konuyla ilgili de birtakım şüpheleri olmuş. O da neden? Hani, sizi, farklı görüyor arkadaşlar. Daha farklı ya da, işte, aile yapınız mı farklı ya da karakteriniz, kişiliğiniz, yani, siz sanki ondan, sizi kendinden daha farklı bir yapıda görüyor. Ama diyor ki sizin çok şanslı olduğunuzu, hatta kendisi için de bir şans olduğunuzu, söylüyor. Eee, Bir de sizi sürekli düşündüğünü de söylüyor arkadaşlar. Evet, onun için bir şanslısınız ve sürekli bu durumu zaten kafasında, hani, kurmuş, düşünmüş ama gerçekten de ona, şanslı gelmişsiniz. Ama diyor ki, stresten bahsediyor, kaygılarından bahsediyor. Yani sizinle karşılaştığında evet, bir stres, bir kaygı, bir korku enerjisi var. Çünkü sizden gizlediği çok şey olduğunu ve bunların birçoğunun, işte, o kapalı kutularda kalmıyor hiçbir şey. Yani kutular açılmış arkadaşlar. Bir şeyler ortalara dökülmüş, öğrenilmiş artık. Yani, o gözle görülmeyen şeyler evet, gözle görünür bir hale gelmiş. Maalesef ki sizin de bir şeyleri artık gördüğünüzü, bildiğinizi, işte, düşünüyor ve bu nedenle de stres, kaygı veriyor, korku veriyor. Çünkü nasıl bir tepkiniz olacağını da kestiremiyor. Yani çünkü öfkeden de korkuyor. Öfkeli, kızgın olabilirsiniz bu kişiye. Yani o zaten muhtemelen kızgın olduğunuzu düşünüyor ki burada kolektifin bir kısmında da parayla ilgili konularda söz konusu olabilir aranızda. Yani parayla ilgili o para alışverişi dahi olmuş olabilir. Bu konuda da bir kızgınlık, olacağını düşünüyor, arkadaşlar. Tabii bu kolektifin sadece para alışverişi olanlar için söylüyorum ki burada demek ki var ki bakın ne geldi? Para yolu geldi, değil mi kart olarak da? Demek ki burada para alışverişi yapan, çiftler de içinde dinliyor olabilirsiniz. Eee işte korkuları bunlar. Bunları hep korku olarak veriyor yalnız. Çok enteresan. Korku olarak veriyor. Resmen bir kara delikten söz ediyor arkadaşlar. Yani bir kara delikten söz ediyor ve o kara delikten nasıl çıkacağını da bilmiyor. Bir yandan da diyor ki sen bana çok fazla anlamlar yükledin diyor. Belki diyor o zaman senin gibi düşünmedim, düşünemedim. Evet şu an benim için hani aldatıldığını ya da aldandığını düşünüyor olabilirsin. Eee, Ama diyor hani eğer beni seviyorsan yine buraya çok enteresan bir şey. Beni seviyorsan hani bunların aşabileceğinizi yani bunların sadece bir bahane olarak görüyor. Aşabileceğinizi söylüyor. Hep birlikte aşabileceğinizi söylüyor. Evet sizin kırgınlığınızdan bahsediyor. Senin ne kadar kırgın olduğunu biliyorum diyor ama aslında seni sevdiğimi de bilmeni istiyorum diyor ama bunları size zamanında söylememiş ya da söyleyememiş olabilir. Evet, yani sizin de, ona inancınızın kalmadığını, hani, aynı yolda yürüyebilecek gücünüzün belki de olmadığını da düşünüyor ama kızgınlıktan bahsediyor. Yani, kızgınlıklar var arkadaşlar ve bu kişi de en çok bu durumdan korkuyor yani. Ama size kendisini anlatma isteği içerisinde, sizin onu, anlamanızı bekliyor ama bir yandan da, işte, evet, beni anlayamayacak belki beni anlayamayabilirsin şu an. Hani, sizin çünkü o kadar kırgın olduğunuzu düşünüyor ki, yani, o kırgınlıktan dolayı belki beni, anlayamayabilirsin. Yani, ben, senin için artık, hani, bir, şey, arz etmiyorum, hani, böyle tehlikeli bir durum.
ya da işte seni üzecek bir potansiyel artık yok diyor yani arkadaşlar. Çünkü kendisi de çok fazla kırılmış. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada ne diyor? Kırıldıkça öğreniyor insan diyor bazı şeyleri. Ve bu nedenle de sanırım biraz empati kurmaya başlamış bu kişi. Evet, anca e, empati kurmaya başlamış. Çok zaman sessiz kaldığından bahsediyor. Suskunluğun, hatta burada bayağı bir süre suskun kalmış olabilir size karşı. Ama sizin de kırgın ve suskun olduğunuzu düşünüyor. O yüzden sizin suskunluğunuzun aslında o yüzden olduğunu, kırgınlığınızdan dolayı suskun olduğunuzu söylüyor, ama bir silgiyle de hop o üzerine yani onu sildiğinizi düşünüyor. Evet, ama diyor ki benim de kalbim buruk. Ondan sonra ben inanıyorum. Hatta sizi sevdiğini de söylüyor arkadaşlar. Evet. Yani söylüyor, ne yapayım, söylüyor. Evet. Ve bunun yanı sıra da şimdi devam edelim. Ne gelmiş? Ya çok arkanızdan bir şeyler tabii ki çevirmiş bu kişi. Yani korkacak tabii ki ya. Normal korkması arkadaşlar. Ama çok fazla korku veriyor. Ya zaten bu korku yüzünden bir süre hani sanki sizden kaçmış da olabilir, görünmek istememiş de olabilir, ama ciddi anlamda kaçış. Yani belki hani bulunduğunuz yerden bile geçmemek. Anlatabiliyor muyum? O derece hani aynı bölgedeyseniz. Çünkü korku var. Şimdi burada diyor ki evet, haberlerden bahsediyor. Yine söylüyorum size, stalklanıyorsunuz. Sanki dünkü açılımın devamı gibi burada sürekli bir şey var. Zaten bunu da size söylüyor. Hani karşılaştığınızda ne diyor? Ben sana zaten sosyal medyadan sürekli baktım. Hatta aranızda bir konuşanlar dahi olmuş olabilir. Birkaç defa konuşmuş ya da bir defa konuşmuş olabilirsiniz. Bu kişiyle o olduğunu bilmeden tabii ki. Hani fake'ten. Ondan sonra ama diyor ben diyor sürekli seni görmeye çalıştım. Sürekli sana bir şekilde senden bilgi almaya çalıştım, ama diyor bana diyor hani yanlış bilgi verildi senin, çünkü sizin ne kadar sizi nasıl görüyor biliyor musunuz? Siz onun gözünde bir 007 James Bond. Siz her türlü şeyi yaparsınız, yani siz onu görürsünüz, araştırırsınız, bulursunuz, ama o kendini aslında öyle görürken sizinle o konuda yarışamayacağını söylüyor. Yani ve ona göstermek istediğiniz kadar durumu göstereceğinizi biliyor. Ya da onun görmek istediği neyse onu gösterirsiniz, ama görmek istemediğini göstermezsiniz. Ya sizi öyle görüyor. Ama sizinle de ne diyor? Yani artık özgürleştiği zaman zaten sizinle bir karşılaşmanın olacağını ve olmasını istediğini. Ondan sonra ve yepyeni bir sayfa açmaktan bahsediyor, ama bir kapanış yapacak bu kişi arkadaşlar. Evet, bir kapanış yapacak. Yani hakikaten bayağı böyle bir şeyi kapatması gerekiyor. Devrim edeyim kapatması gerekiyor. Hani o bir sayfayı kapatmak değil bu arkadaşlar. Bu kişinin siz düşüncesinde şu var. Yani sizin yanınıza geldiğinde ya da sizinle tekrar işte bir başlangıç yaptığı zaman öyle sayfa mayfa kapatmakla olmuyor. Bir devri kapatması gerektiğini düşünüyor. Çünkü radikal bir durum bu. Hani daha önce, çünkü size zarar vermiş olabilir bu kişi. Yani üzmüş, kırmış, zaten anlatıyor. Ama sistem tarafından da demek ki cevabı verilmiş. Zaten cevapların verildiğini burada kartlar söylüyor. O sistemden gerekli cevapları almış yaşantısında, hayatında. E, O nedenle de o da onun farkında. O da her şeyin farkında arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki ama istikrar isteyeceğinizi de biliyor. Yani istikrarlı bir ilişki isteyeceksiniz. Tabii ki yuva kurmak olabilir, aynı çatı altında yaşamak olabilir. Hani ya da evliydiniz, ayrıldınız, yeniden işte bu aileyi bir araya getirmek olabilir. Ama burada söylediği şey ne biliyor musunuz? Aileyle ilgili konulara çok daha farklı bakış açısının olduğunu, çok daha farklı yaklaşacağını, hatta aile içinde problemleri de var arkadaşlar. Yani o aile dediği insanlarla problemi olarak, yani onları problemli görerek demek ki sizinle iletişime geçtiğinde ya da işte bu karşılaşma olduğunda bunları da söylemek isteyecek. Yani o ailenin gerçek yüzünü görmek de olabilir.
bu arkadaşlar. Bir kadından bahsediyor arkadaşlar. Bu bir eş olabilir, bu bir anne olabilir, annesi olabilir yani ablası, kız kardeş neyse ama bir kadın enerjisinden. Beyler bu sizin için de bir kadın. O yüzden böyle kadın diyerek sesleniyorum. Bir kadından bahsediyor. Bu kadının maalesef yalanlarını ya da işte gerçek yüzünü görerek zaten bunu siz onunla belki paylaşacaksınız. Çünkü burada verdiği cevap evet, evet, evet diyor. Yani o kadının gerçek yüzünü gördüm. Onun o karanlık yüzünü gördüm. Yani arkamdan çevirdiği durumları, arkamdan çevirdiği işleri gördüm arkadaşlar. Burada bir kadının gerçek yüzünün ortaya çıkması söz konusu. Ve bunları size de ne diyor? Evet hani hatta bu konuyu aslında konuşmak istemiyor. Hani ya tamam hani olan oldu. Biten bitti. Bunu konuşmanın çok da bir anlamı yok dediğini söylüyor ama işte sizde demek ki böyle biraz hani içinizdeki o şey kaynıyor. Hayır işte sen nasıl? Nasıl yani? Ama bakıyoruz ki o durumda eleştiriyi de çok fazla kaldıramayacak bir enerjide karşınıza çıkıyor. Eyvah, boğazım başladı. Su da içemeyiz. Ne olacak şimdi? Evet, erken mi geldim ne? Sakin sakin anlatacağım. Neyse. Diyor ki aslında diyor ben artık huzurlu bir ortam istiyorum. Seninle huzurlu olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hatta aynı çatı altında yaşamak arkadaşlar. Yani istediğiniz zaman hani birbirinizi görebilmelisiniz. İstediğiniz zaman hani birlikte olabilmelisiniz, bir şeyler paylaşabilmelisiniz. O da bunun isteği içerisinde. Şimdi arkadaşlar, burada eee, bir düşman yine bakın bir düşmanlığa sebep olduğunu düşünüyor bu ayrılığın. Size yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Bakın burada bir transformation var ama ne kadar kötü. Şurada yılanlar bakın. Karamsar bir insan. Burada kafa tasları. Bu kartla da ne diyor? İşte bu sizin durumunuzu neye dönüşmüş olabileceğini düşmanlığa arkadaşlar. Ona bu konudan dolayı da düşman olmuş olabilirsiniz. Yani korkusu bu. Çünkü neden? Altına neyi attı, emeği attı. Çok fazla emek verdiniz. Çok fazla emek verdiniz ama sırtınızdan da vuruldunuz. Ve düşmanlık görüyorsunuz değil mi? Bu da sinek beşlisi. Bakın sinek beşli ve transformation'ın o kötü olanı. Ne yapmış size? Yani o hançerleri arkadaşlar feci bir şekilde ansızın almış olabilirsiniz. Çünkü burada ani bir ayrılıktan bahsediyor ama bu durumun size çok fazla acı vermiş olduğunu söylüyor. Yani bir ilişkinizin bitmesi ama çok normal bir şekilde bitmemiş. Yani böyle işte onurlu bir şekilde bitmemiş arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet ilişki bitebilir. Evet. Ama bir onurlu bitiş var bir de böyle onursuzca bir bitiş var ki burada emek var arkadaşlar emek özveri var ve karşılıksız özveriden bahsediyor karşılıksız yapılan iyilikten bahsediyor karşılıksız kucak açmaktan bahsediyor yani böyle bir durumda doğal normal yani burada çünkü bu ayrılıktan sonra sizi ne veriyor hastalık veriyor maddi manevi maddi bile olabilir kayıp veriyor diyor bak maddi manevi kayıplar hastalık sanki ruhunuz çatırdamış yani o ruhunuzun o kabuk değişimi kolay mı ruhun kabuk değiştirmesi öyle bir anda mı olur olmaz olmaz arkadaşlar o da bunun farkında o nedenle de zaten düşmanlaşmaktan ama sizin düşmanlığınızdan da korkuyor. Yani tehlikeli olabilir diyor. Ya sizden korkusu var, korkuyor. Öyle kolay olmayacağını da biliyor ama bir yandan da kendi yaptığı hatalarla yüzleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada size bir şey söyleyeceğim. Yaz aylarına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle yaz aylarında bir adımdan bahsediyor çünkü. İlk adımı kendisinin atacağından bir şans yakalayacaksınız. Ama yaz aylarını veriyor arkadaşlar. Yaz aylarında hatta şöyle söyleyebilirim. Burada birçoğunuz evet yaz aylarında büyük gelişmeyi veriyor ama sanki hani ölümün geldiği zaman ile e, o yeniden o
kavuşma ya da bu kişinin bu yenilenme isteğinin sanki aynı zaman dilimlerinde de bir şeyler olacak. Yani orada da bir şey var. Mesela, kış ayında ayrıldınız diyelim. Yaz ayı veriyor burada ama o aynı zaman diliminin kış ayında da bu kişide bir şey olacak. Ya bir ayrılık yaşayabilir ya bir ayrılık kararı verebilir ya da, işte, diyorum ya, onun da ruhunun kırılacağı bir dönemden bahsediyor. Yani ne zaman? Yazın mı oldu bu? O yaz aylarında onun da o ruhu kabuk değiştirecek. Onun da o ruhu çatırdayacak arkadaşlar. Yani, böyle bir durumdan bahsediyor maalesef ama çok güçlü enerjiler ortaya çıkacak diyor. Çok güçlü enerjiler ortaya çıkacak arkadaşlar ve güçlü enerjiler, bakın güçlü enerjilerle bu kişi de o kaçamadığı, kaçamayacağı bir durum yaşayacak diyor. Evet, onun da ruhu kabuk değiştirecek. Bu kadar net arkadaşlar. Çünkü diyor gönül rızası ile yapabilecekken yapmamış kişi şimdi sistem tarafından zorlanacakmış. Olay bu. Hatta burada ciddi anlamda onun için felaket olacak bir durumdan bahsediyor. Yani daha önce gönül rızasıyla yapmamış olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama burada bir başarı elde edeceğinizi söylüyor. Dengenin geleceğini, ondan sonra yine diyorum ya çok fazla aile konusu işleniyor bu açılımda. Ben ona şaşırdım. Sürekli bir aile konusu var kişinin gündeminde. Ama demek ki kırılma oradan da gelebilir arkadaşlar. Hani çünkü kendi ailesini de sanki böyle biraz daha tutucu olabilir onun ailesi ya da işte öyle görüyor olabilir. Kişi kendisi de öyle görüyor olabilir. Hani daha tutucu, daha geleneklerine bağlı gibi görüyor olabilir. Ama bu kişi size karşı da ne yapmış? Hani birazcık böyle hani çok sevgiyle hareket etmemiş. Üzgünüm size karşı. Yani karmaların var arkadaşlar. Sizden yana ciddi anlamda karması var. Ama burada özellikle kızlar size söylüyorum. Siz onun için ideal bir partnersiniz, ideal eşsiniz. Bunu anlıyor kişi. Ondan sonra yani hani bir ilişkide aranan özellikler vardır ya partnerde. İşte bu aranan özelliklerin tümüne sahip olduğunuzu söylüyor. Ki bunu da tecrübeyle sabitlemiş kişi arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunu veriyor vermesine ama bir de burada ne var biliyor musunuz? Sizin etrafınızda ya sizin düşmanınız kadınmış ya bu kadar net. Kızlar düşmanlarınız kadın, beyler sizin de kadın. Yani erkekten geldi diye düşünmeyin. Hani hani beyler için söylüyorum bunu. Hayır, cinsiyet olarak söylüyorum. Size zarar veren kadından bahsediyor. O da bunu biliyor ki bunu anlatıyor arkadaşlar. Yani kıskançlık, dedikodular da olmuş burada. Ondan sonra zaten çok fazla sır varmış arkadaşlar ilişki içerisinde ya. Çok fazla sır varmış. Bakın veriyor burada. Çok fazla sırlar, hatta ilişkiniz devam ederken, işte birlikteyken ne yapmış? Hep bir maske takmış bu kişi. İhanetten bahsediyor. İdeal kişisiniz. Evet, evet diyor ama işte bunlar yaşatılmış arkadaşlar. İhanet, ondan sonra kişinin sırları, ondan sonra diyorum ya başka bir kadından bahsediyor. Bu kadın aynı zamanda çok dedikoducu bir kadın olabilir arkadaşlar. Yani burada ciddi anlamda böyle çok konuşmayı seven, dedikodu yapan ya da işte bu kişiyi etkilemeye çalışan dedikoducu bir kadın. Enerjisi hayatınıza girmiş kızlar, beyler her ikiniz için de bu böyle bir kadının aranıza girdiğini söylüyor arkadaşlar. Evet, maalesef öyle olmuş. Sonra şimdi egolardan kişi biraz da egolu ya. Hani sizin partneriniz biraz da ego yapmış size karşı. Her ne kadar ama onu neden yapıyor biliyor musunuz? Aslında ezikliğinden yapıyor diyeceğim. Şimdi ayıp olacak ama hani sizin şeyinizi biliyor bakın. Siz ondan daha iyisiniz. Tamam mı? Bu bir kere kişinin o da bunu kabul ediyor. Tamam.
Daha iyisiniz ya da işte daha kalitelisiniz. Vallahi kusura bakmayın ama insanların da bir kalitesi oluyor. Hani herkes eşitliyoruz ya, olmuyor işte. Bir kalite farkı oluyor. Sizi daha kaliteli görüyor. Ama ne yapmış? Bu onda bir şey kompleks yaratmış demek ki. Anlatabildim mi? Yani kompleksten dolayı sizi biraz şey yapmaya çalışmış olabilir, manipüle etmeye çalışmış olabilir bu kişi. Yani ama, şimdi de sizin, hani, gurur yapacağınızdan korkuyor. Hani, gurur yapabilirsiniz. Hani, bakın ego demiyorum. Sizinki gurur. Yani, sizin gurur yapacağınızı, o nedenle de endişelendiğini söylüyor. O nedenle ona kötü sözler söyleyebilirmişsiniz ki, çok fazla muhtemelen, hani, ona karşı içinizde tutmadığınızı düşünüyor. Hani, bir şey olduğu zaman ona tak diye söyleyeceğinizi düşünüyor. Sessiz kalmayacağınızı düşünüyor. O nedenle de endişeleri var. İşte diyorum ya kötü bir haber almaktan korkuyor sizden. Ama ilahi adaletten de korkuyor arkadaşlar. Yani her türlü sizden özür dilemesi gerekiyor bir kere. Bu kadar net. Ya da işte sizden af dilemesi gerekiyor. Ya da ne bileyim hani kimisi de der helallik alması gerekiyor. Çünkü burada hakkınıza gerçekten girilmiş. O da bunun farkında. Çok çabalamışsınız. Çok beklemiş olabilirsiniz bu kişiye karşı. Çok sabretmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki peki karşılığı ne olacak? Karşılık alınmamış burada. Adalet geldi çünkü. İmparatorun en son ve maç olmusu. O öfkenin, o acının altına üstte de ölüm var yine. Adalet geldi. Ölüm gelen bir ilişkide. Ama ölümün gelişi de yani çok acı bir şekilde. Hatta şu kartların kombinasyonunda bu niye çift düştü? Neden? Çünkü ne dedi orada? Dedi ki siz anlamamışsınız bile. Ölümün geldiğinden haberiniz yokmuş arkadaşlar. Aslında ölüm gelmiş bu ilişkiye. Bir şekilde burada kandırılma var size. Yani hani o ölümün geldiği belli. Karşı tarafın istekleri belli ama size maske takıyor. Yani siz bilmiyorsunuz aslında ölüm çoktan gelmiş çatmış ilişkinin üzerine. Ama siz görmüyorsunuz. Aslında hissediyorsunuz ama görmüyorsunuz işte ya da işte konduramıyor insan. O da olabilir. Yani ama burada da ne diyor? İşte herkes ektiğini biçecek diyor. Ektiğini biçecek. Çünkü karmalar çalışıyor. Çünkü karmalar çalışıyor. Yani adaletin geleceğini, dengenin sağlanacağını, herkesin ektiğini, biçeceğini. Yani öyle diyor. Adaletin terazisinin ağırlığı kimin elinde olduğuna göre değişir diyor. Daha önce adaletin terazisi arkadaşlar onun elindeymiş değil mi? Ama şimdi onun elinde değil. O nedenle diyorum ya adaletin terazisinin ağırlığı artık sistemin elinde. Ha, orada değişmez yani orada yanılacak, kırılacak bir durum yok. Çünkü kişi adaletin terazisini kendi eline aldığında, çünkü o kadar egolu ki bu ilişki içerisinde, onu aldığında ne yapmış? İşte taşıyamamış, teraziyi kaydırmış, dengeyi bozmuş. Ay, siz bunun karşısında ne yapıyorsunuz? O teraziyi dengeye getirmek için çabalıyorsunuz, ekiyorsunuz, bekliyorsunuz, sabrediyorsunuz. Peki karşılığını alabiliyor musunuz? Hayır. Hayır arkadaşlar. Alamadığınız için de terazi kimin eline geçiyor? İşte sistemin elinde terazi arkadaşlar. Yani o da bunun farkında. Zaten bunları size çok net bir şekilde neler çektiğini, yaşadığını anlatır diye umuyorum. Çünkü burada çok farklı durumlara değindi bu kişi. Ve burada neyi verdi? Bakalım hani merak ettik ki o bir de mühür attı. Kaos. Kırılma yaşayacak. Bir patlama der, bir kırılma der, saçılma, dökülme, yayılma der. Kaos işte arkadaşlar ne desin? Ve ne der? Tabii ki bir tahribattan bahsederken ilahi müdahale attı arkadaşlar. İlahi müdahale. Bakın mührümüze bakın adaletle bittik. Mühür attığımızda da ne geldi? İlahi müdahale geldi arkadaşlar. Yani sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Artık zaten sizden çıkmış. Hani derler ya artık senden çıkmış bu mesele. Mesele kimin elinde?
İşte o en büyüğün elinde, yüce Yaradan'ın elinde. Yani orada ilahi adaletin, sistemin yani o terazinin dengesi nasıl da dengeye geliyor bir görelim bakalım dediğimiz bir durum söz konusu arkadaşlar. Ne güzel ama değil mi? Gelsin yani. Peki durun şimdi ben bir şey daha bakmak istiyorum ama bulursam tabii. Tamam, size bir iki bir şey daha söylesin ya. Bunları alacağım. Yani durum bu. Buraya kadar aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyorum. Şu kartları ben yerlerine koyayım ki sonra karışıyor. Bir iki daha alacağım kart. Hadi bakalım. Önce o anlatacak arkadaşlar. Bakalım neler söylemek istiyor. İsterseniz sizden de cevap alırım. O söylüyor. Son alıyorum. Ay son alıyorum dediğimde gelene bakın. Yeniden birlikte olalım diyor. Son kartım. Cevap alacağım, almayacaktım ama alacağım. Siz cevap veriyorsunuz. Of, vallahi öfke var ha arkadaşlar. Öfke var sizden ama özlem de var. Evet. Ne diyor bir bakalım. Siz göremiyorsunuz sanırım. O söylüyor. Yürüdüm ve geçtim diyor. Çok üzgünüm. Bana ihtiyacın olduğunda yanında olamam. Kalbim kırıldı. Senin ve aşkımız için savaşmalıydım. Ama bu şekilde yapmadım. Bu her zaman en büyük pişmanlığım olacak. Gördünüz mü pişmanlığı? Size söylediği. Yani senin ve aşkımız için savaşmalıydım ama bu şekilde yapmadım diyor. Bu her zaman en büyük pişmanlığım olacak. Ve arkasından bir çare arayışı geliyor bu pişmanlığın arkasından. Bir çare arayışı. Sonumuz bir şok etkisi yarattı ama bir daha asla olamayacağımızı düşünmek daha çok acı veriyor. Bu beni daha kötü hissettiriyor. Çare bulmak zorundayım. Bakın çare bulmak zorundayım diyor. Ve benim için özelsin. Seni ilk gördüğümde senin hakkında özel bir şey olduğunu biliyordum. Benim için özel olacağını hissetmiştim. Güven problemleri. Güvenle alakalı problemlerim var. Geçmişte olanlar veya şimdiki olanlardan dolayı sana güvenmek istesem de güvenemiyorum. Korkuyorum de. Evet. Çünkü neden? Bunu hak etmemiştin diyor yaptıkları. Bakın bunu hak etmemiştin. Umursamıyormuş gibi davrandım ama sadece korkmuştum. Bu hiç adil değildi. Ve ben de sana adil davranmadım. Çok daha fazlasını hak ediyorsun dedi. Ve son olarak ne dedi? Yeniden birlikte olalım. İçimdeki boşluğu doldurmaya çalışıyorum ama sen yanımda olmadan yapamam. Her şeyi unutup benimle yeniden birlikte olur musun? Bakalım siz ne diyeceksiniz? Siz de diyorsunuz ki istismar. Geçmiş ilişkilerim hakkındaki düşüncelerimi tetikledin. Her zaman kullanıldığımı ve istismara uğradığımı hissediyorum. Artık olaylar böyle değil. Ve diyorsunuz ki davranışlar. O zaman bana ne kadar kötü davrandığının farkında mısın? Unutmakta zorlanıyorum. Unutamıyorum diyorsunuz arkadaşlar.
Suya baktığımda nasıl kendi yansımamı görüyorsam, sana baktığımda da kendi ruhumun yansımasını görüyorum. Burada ruhsal bağlantıyı anlatıyorsunuz. Yani aranızdaki o ruhsal bağlantıyı anlatıyorsunuz aslında. Ve diyorsunuz ki özledim, seni özledim ama öğrenmek için bu ayrılığa ihtiyacımız vardı. Siz o yükselişe, o bilince gelmişsiniz. Ve ne dediniz? Siz aile. Seninle bir ailem olsun istedim. Bana ailem gibisin. Çünkü neden öyle? Neden? Çünkü ne diyoruz? O kalu belada, değil mi? Ve son olarak ne dediniz biliyor musunuz? Sizin son sözünüz de bu. Başka biri. Bazen üçüncü kişiden ayrılmadığına kızıyorum ama sonra bunun senin yolculuğun olduğunu anlıyorum. Diyorum ya, siz o ruhsal uyanışa geçmişsiniz. Burada muhtemelen üçüncü kişiler olabilir. Aklını, yani ex partnerinizin hayatında bu konuda sizi kızdırmış olabilir ama sonra da ne düşünüyorsunuz? Bunun onun yolculuğu olduğunu düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna ilk defa söylüyorum böyle. Onu da beceremiyorum. Neyse, beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ben de mutlu olurum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.